Merhaba YouTube, ben Mahmut Arslan. Bugün karşımızda Opel Mokka var. 2022 model. Gayet güzel, gayet yakışıklı. Özellikle beyaz rengini seçtim. Çünkü neden? Bu arabanın zaten piyasada fazlasıyla videolarda, incelemelerinde siyahı mevcut, yeşili mevcut, falanı mevcut, filanı mevcut. Ben özellikle bir farklılık olsun diye beyaz seçtim. Bu arada Serdar diye bir takipçimiz yazmıştı ki yine plakalıklar sökülmüş. Bakın, özel plaka yaptırdık arkadaşlar. Artık plaka mı plakalık mı? Neyse, ona karar verin. Hadi şimdi aracı inceleyelim. Arkadaşlar, öncelikle Opel Mokka'ya dışarıdan baktığımızda hani gayet güzel, yakışıklı bir araba. Böyle oyuncaklı bir araba, tatlı bir araba. Bu arada hemen şu aşağıdan bir yerden kanala bir abone olalım arkadaşlar, videoya başlamadan. Opel Mokka'ya şöyle dışarıdan bakıyoruz arkadaşlar. Çok güzel LED tasarım farları var. Şöyle nerede? Şurada böyle kaş gibi duruyor. Tatlı duruyor yani. Arabayı böyle hem hırçın hem tatlı bir havaya sokuyor. Yani böyle tam serseri gibi de demeyelim de işte değişik bir tasarım var. Güzel bir tasarım var. Gördüğünüz gibi burada panjuru var arkadaşlar. Panjur, hani işin garip tarafı, böyle mıka tarzı bir şey yapmışlar. Plastik de değil, mıka da değil. Şöyle detay verebilir, detayda gözüküyor mu? Hani böyle içinde işlemeler var ama elektrikli araçlar gibi aslında. Bildiğiniz gibi bu aracın elektriklisi de mevcut. Armamız siyah. Siyah Opel arması var. Değişik. Yani bir farklılık katıyor. Güzel. Burada gördüğünüz üzere arkadaşlar, şöyle farlarımızı bir çekelim. Farlarımız halojen değil bu arada. Full led farlar. İşte biraz önce gösterdim. Uzunlar şöyle. Biraz önce gösterdim zaten. Uzunlar, kısalar. Burada çok güzel bir gündüz ledimiz var. Sinyalimiz vesaire. Burada bir tane hava girişimiz mevcut. Bu hava girişi aktif arkadaşlar. Bilginiz olsun. Hani arkaya doğru veriyor. Başka neyimiz var? Tamponun altına doğru geldiğimizde gördüğünüz gibi burada ön park sensörümüz şurada. Ön park sensörümüz mevcut. Bir tane de burada var arkadaşlar. Sis farımızı görüyorsunuz burada. Şöyle alt havalandırma ızgarası da gayet güzel. Şurada radarımızı görüyorsunuz. Artık PSA değil, Stellantis oldu bu araçlar. Onun altında şöyle çok güzel lip var arkadaşlar. Hani lip gibi duruyor. Tampon eklentisi. Aksesuarlı bir araba. Güzel bir araba. Araca şöyle yandan baktığımızda şöyle gördüğünüz üzere jantlar gayet güzel duruyor. Hani böyle çok değişik kırmızı şeritleri var. Ondan sonra ne bileyim siyah jant, metal kesim, gayet değişik, gayet güzel. Gördüğünüz gibi aracın üstünde şöyle boydan boya kaplayan kırmızı bir şeritimiz var. Siyah rengin de çok yakışıyor bu arada bu aracın. Bu özellikle bu jant kombinasyonuyla olsun, beyaza da yakışmış. Ben sevdim. Aracın şöyle yan tarafına doğru geldiğimizde arkadaşlar, lastikleri söylemeyi unuttuk. Bugünkü aracımızın lastikleri neymiş? 215-55 P18 18 inç jantlarımız mevcutmuş bugünkü aracımızda. Araç aslında crossover bir araç değil ama şöyle gördüğünüz gibi şöyle nerede? Şurada şöyle boydan boya kaplayan dodiklerimiz mevcut arkadaşlar. Siyah kaplamalarımız mevcut. Kapıların buraya gövde renginde beyaz bir kaplama yapmışlar. Hatta kaplama yapmamışlar. Bu kapının kendisiymiş. Buraya şerit atmışlar. Bu arada kapının kendisi, yani şu üst taraftaki şerit arkadaşlar sonradan eklenmiş ama bütün gibi duruyor. Sanki kapının kendisi orada bir şeritmiş gibi duruyor. Bu da güzel bir hava katmış. Aracın arka tarafına doğru ilerledik. Şöyle gördüğünüz üzere. Arka camlarımız filmli gibi duruyor çünkü renkli cam. Depo kapağımız burada arkadaşlar. Şöyle bastırdık, açtık. En güzel tarafı AdBlue yok. Neden? Çünkü bugünkü aracımız gördüğünüz gibi burada da yazdığı gibi kurşunsuz arkadaşlar. Şöyle depo kapağımızı da kapattık. Aracın arka tarafına doğru geldiğimizde arkadaşlar, bugün tek video çekiyorum çünkü Yunus'un işi var. Arkadaşına asker uğurlaması varmış. Oraya gitti. Ben tek kaldım. Tek video serisinde önceden Fiona vardı, Doblo vardı. Bugün de Opel Mokka'yı dahil edelim dedik. Opel Mokka'nın şöyle arka tarafına baktığınızda arkadaşlar gördüğünüz gibi hani aslında Opel Astra videosu bundan 1-2 hafta önce yayınlanacak olması lazım. Bir aksilik olmazsa yayınlanmış olması lazım. Opel Astra videosunu da kanalda sağdan soldan bir yerden girip izleyebilirsiniz. Arka stoplar aynı Opel Astra'nın stoplarına benziyor arkadaşlar. Yeni nesil L kasanın. Armamız önde de göründüğü gibi zaten siyah.
Alttaki Mokka yazımız da böyle hem ayrı yazılmış. Bu yeni bir furya galiba. İlk Passat başlatmıştı. Onlar da siyah. Başka neyimiz var arkadaşlar? Bu aracı daha da spor gösteren şurada önce şöyle gösterelim. Ferrari'lerde veya Peugeot 206'lardan da hakim, 207'lerden, 208'lerden hakim olduğumuz, burada görmüş olduğunuz arka sis farkı mevcut. Sis farı. Aracı ekstradan spor gösteren 2 tane egzoz çıkışımız var. İkisi de aktif arkadaşlar, bilginiz olsun. Burada çeki demir kapağımızı görüyorsunuz zaten. Kedi gözlerimiz tamponu burasına konumlandırılmış. Hani güzel duruyor, iyi duruyor. Başka neyimiz var? Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada geri görüş kameramız var. Geri görüş kamerasının hemen şurasında da bagaj açma tuşumuz mevcut. Bagajımızı da şöyle açtık. Hani bu araç öyle çok büyük bir araba değil. Açık konuşmak gerekirse ben bu arabaya sığmıyorum arkadaşlar. Bagajımızı şöyle ufaktan bir gösterelim. Bir spoiler verelim içine. Daha sonrasında bagajı zaten inceleyeceğiz. Dediğim gibi şu kırmızı şerit, hani gerçekten şuradaki başlayan kırmızı şeridimiz aracı gerçekten güzel bir hava katıyor. Böyle arabaya hani araba diyor ki ben buradayım diyor. O sıradan arabalardan değilim diyor. Arabalarda beyaz renk benim en sevdiğim renktir arkadaşlar. Bazı arkadaşlar diyor ki işte beyaz araba olmaz. Beyaz araba boyasız arabadır. Abi nasıl olmaz ya? Baksana şuna. Her kombinasyona geliyor araba. Gördüğünüz gibi şöyle. Opel Mokka'ya şöyle dışarıdan baktığımızda arkadaşlar biraz önce söylemeyi unuttum. İç çekimde söyleyeceğim zaten. Şurada kaputta böyle çok güzel bir kavis var. Bu kavis de hani aynı eski Mercedes'lerdeki gibi yolu bulmanızı sağlıyor. Daha da kolaylaştırıyor. Aracın motoru bu şekilde. 1.2 zaten standart. Opel'lerin artık PSA grubunun benzinli motoru. Sabri Şokluk'tu galiba. Takipçilerimize Sabri Şokluk motoru açmıyorsun, artık eskisi gibi motor hakkında bilgi vermiyorsun diyordu. Buyurun, motorumuz bu arkadaşlar. Bujilerimiz burada. Ateşleme bujimiz burada. Akümüz zaten burada. Gördüğünüz gibi. Sigorta kutumuz burada. Buraya zaten diyor su vurmayın. Ondan sonra direksiyon yağımız burada. Direksiyon hidroliğimiz. Başka neyimiz var? Altta marş motorumuz var. Motoru zaten şu an gösteremiyorum size. Çünkü kapalı bir kutu. Ondan sonra işinize en çok yarayacak olan şeylerden bir tanesi aracın hararet yapmamasını sağlar ve lütfen araç sıcakken bunu açmaya çalışmayın. Hem contayı yakarsınız hem kendinizi yaralarsınız. Ondan sonra silecek suyumuz da burada arkadaşlar. Farlarımız bu şekilde duruyor zaten. Gördüğünüz farları. Şöyle yukarı doğru bakacak olursak da hani kaplaması da mevcut. Gayet güzel. Şurada bir tane, burada bir tane de burada. Amortisörümüz mevcut. Herhangi bir direk yok. Bu da aracı güzel yapmış. Şöyle bir motor sesini de duyalım isterseniz. Kaput sesini. Kaput sesini de duyduk. Aracın etrafında döndük. Hadi şimdi aracın içini inceleyelim. Aracın içine geçmeden önce arkadaşlar dışarıda söylemeyi unuttum. Gördüğünüz gibi burada anahtarsız giriş çıkışımız mevcut. Aracımızın anahtarı klasik. Anam babam PSA grubu anahtarı zaten. Şöyle gördüğünüz üzere. Şöyle bir dokunalım. Gördüğünüz gibi açıldı. Aynamız da şöyle açılıyor. Insignia videosunda söylemiştim ya arkadaşlar. Hani böylece tek tuşla camlar açılıyor anahtara basılı tuttuğunuz zaman diye. Bunu da şöyle gösterelim size. Anahtarımız nerede? Burada. Şöyle gördüğünüz gibi hem aynamız mevcut. Elektrikli aynamız mevcut. Hem de camlarımız bu şekilde açıldı. Arka cam aynı Linea'lardaki gibi. Hani benzetmek ne kadar doğru bilmiyorum ama benim aklıma Linea geliyor. Çünkü böyle yarım açılıyor. Hadi şimdi aracın içini inceleyelim demeden önce. Dışında söylemeyi unuttuğumuz son detayda elektrikli aynamız mevcut. Üzerinde KR sinyalimiz de mevcut arkadaşlar. Kapı kulpları yanlamasına konumlandırılmış. Anahtarı cebimize attık. Hemen kilitlendi araç. Şöyle açalım. Yanlamasına konumlandırılmış. Kapı sesi güzel. Tatmin edici. Şu aracın içine doğru bakacak olursak da arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle sert bir kaplama yapmışlar. Onun dışında üst taraflar
Buralar sert. Buralar böyle yumuşak ve hani şu dikişlerde çok güzel detay katmış araca. Altında krom bir kapı tutma kolumuz mevcut. Kapı açma kolumuz. Hani tutma yerleri de böyle güzel arkadaşlar. Hani çok derin değil, güzel, yeterli derecede. Burada da dikişlerimiz mevcut. Buralarda yumuşak. Buralar sert tabii ki de. Şöyle gördüğünüz gibi 4 cam otomatiğimiz mevcut. Arka camları kilitleme tuşumuz, 4 cam otomatiğimiz, ayna seçicimiz ve ayna joystick'imiz burada. Koltuklara gelecek olursak aracın içine geçmeden son kez önce lastik basınçlarımız neymiş bugünkü aracımızda? 2.2 diyor ön arka yüklü değilken. Yüklüyken de diyor 2 nokta önler 7, arkalarda 2.7. Yani 220 PS, 220 PS, 270 basın. Yoksa diyor yol tutuşunuz kötü olur ve aracınız çok yakar. Lastik havalarına lütfen uyalım arkadaşlar. Koltuklar gördüğünüz gibi hani güzel duruyor. Ben seviyorum böyle hani detayları. Şuradaki dikişler, buradaki kırmızı dikişler olsun. Şuradaki hani açık renkli deriye benzer bir döşeme olsun. Suni deri galiba. İnşallah suni deridir. Hayvanlara zarar gelmemiştir. Hani ortası zaten yumuşak. Normal PSA grubu. 3008-5008 videosunda anlatmıştım. Burada neyimiz var? Burada koltuk alçaklık yükseklik ayarımız mevcut arkadaşlar. Şöyle aracın içine doğru oturalım. Aracın içine geçtiğimizde arkadaşlar bizi ilk olarak benim gözüme çarpan yani şurada başlayan kırmızı bir detayımız var. Gördüğünüz gibi şuradan şöyle devam ediyor. Ekranımız kilometre ekranı çok ufak. Hani bayağı bir eleştiri aldı forumlarda vesaire. Gördüğünüz gibi şöyle çok güzel kırmızı detaylar, işlemeler araçta devam ediyor. Şöyle kapımızı kapatalım. Hazır sol taraftayken şöyle şuradan başlayalım. Otomatik farımız mevcut. Far yükseklik ayarımız. Gösterge ışıklandırma ayarımız var arkadaşlar. Şurada da kapılaşma tuşumuz mevcut. Kapımızı kapattık. Aracımızı şöyle bir başlatalım. Bugünkü aracımızda anahtarsız çalışma özelliği mevcut. Şurada start stop. Aracımızı çalıştırdık. Aracımız bizi selamladı. Aracın üst tarafına geldiğimizde arkadaşlar hani böyle yumuşatılmış bir sertlik var. Hani değişik. Ondan sonra burası kaplama bayağı sert. Klimayı kapatalım da ses yapmasın. Burası sert. Ondan sonra torpidomuz da sert. Opel Mokka'ya oturduğumuzda arkadaşlar gördüğünüz gibi hani kokpit bu şekilde gözüküyor. Hani kokpit güzel yani. Corsa direksiyonla benzer bir direksiyonu mevcut. Burada tutma yeri mevcut. Hani küçük de bir araç aslında. Kornamızı bir dinleyelim ilk önce. Kornamız bu şekildeydi. Gördüğünüz gibi hız sabitleyici tuşlarımız burada. Hız sabitleyici ayarlarımız. Hız sabitleyicisine kaldığı yerden devam et tuşu. Bunda direksiyon ısıtma yok. Kaza çarpışma önleyici yok. Insignia videosunda bakmıştık, görmüştük. Direksiyonumuz işleme detaylarına sahip. Şurada gözüküyor mu bilmiyorum. Şurada. Bir de direksiyonda şöyle çıkıntı var. Ben bu çıkıntıyı seviyorum. Uzun yollarda vesaire kullanırken rahat oluyor. Zaten sürüş pozisyonunuz devamlı 9 çeyrek pozisyonda olsun lütfen arkadaşlar. Başka neyimiz var direksiyonda? Şurada gördüğünüz gibi pedal shift'lerimiz var. Vites seçicilerimiz mevcut. Artı eksi. Sinyal kolunu anlatmaya gerek yok diye düşünüyorum. Aynı şekilde silecek kolunu da anlatmaya gerek yok. Başka neyimiz var arkadaşlar? Göstergeye gelecek olursak da bugünkü aracımız bakıma gidecekti. Sahibinden 1001 rica ile aldık. Sağ olsun o da bizi kırmadı. Aracını verdi. O yüzden bakım ışığımız yanıyor. Uyarı ekranımızı görüyorsunuz arkadaşlar. Şurada hız göstergemiz mevcut. Altta devir saatimiz mevcut arkadaşlar. Bugünkü aracımız zaten benzinli olduğundan hırıl hırıl çalışıyor. Üst silindir motorun hırıltılı sesi diyelim. Söylemeyi unuttuk. Direksiyonda burada ses artıcı ve azaltıcımız mevcut. Bilgi ekranı güncellemelerimiz burada mevcut arkadaşlar. SRC tuşumuz mevcut. Bu Bluetooth'tan CD'ye geç vesaire vesaire vesaire. Şu anki aracımızda CD çalar yok. Sesli komut özelliğimiz var. Telefonu kapatma tuşumuz var. Başka neyimiz var? Direksiyon hani altı böyle kesik. D formunda bir direksiyon. Şöyle gördüğünüz üzere. Güzel yani direksiyon. Bilgi ekranımızda başka neyimiz var arkadaşlar? Şöyle bakacak olursak.
Bugünkü aracımızda 460 kilometre giden yakıt var. Şu aşağıda ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şu aşağıda hararet göstergemiz yanında yakıt göstergemiz mevcut. Araç şu an kullanmadığımızdan dolayı emniyet kemeri takmıyorum. Bundan dolayı da şu uyarıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Normalde emniyet kemeri takarsanız da şöyle gösterelim. Hani PSA grubunun yeni bir şey, bu uzun zamandır var aslında. Gördüğünüz gibi söndü. Ama ne zaman ki emniyet kemerini çıkarttınız o yanıyor. Tabela okuma özelliği var bugünkü aracımızda. Direksiyon alçaklık, yükseklik, derinlik ayarımız mevcut. Onu da şöyle göstereyim hemen sizlere. Bu şekilde. Aracın biraz daha böyle sağ tarafına doğru geldiğimizde ise aracı biraz önce çalıştırırken start stop tuşunu zaten görmüştünüz. Anahtarı biraz önce size göstermiştim. Başka buralar, şuralar sert plastikle kaplı. Bugünkü aracımızda navigasyon özelliği var fakat USB girişi bağlanmadığından, kurulumu yapılmadan navigasyon çalışmıyor. Bilginiz olsun. Dokunmatik ekranı zaten arkadaşlar, bugünkü aracımızın dokunmatik ekranı normal klasik PSA grubunda olan ekranlardan biri. Şöyle sesini de bir açalım. Duyduğunuz üzere gayet güzel. Camları açtım. Ormanda çekim yapıyorum. Ondan dolayı aracın içi devamlı polen doluyor. Kusura bakmayın. Araç kirli değil. Araç temiz ama sadece polen doluyor. Bu arada kapıları kilitleme tuşumuz burada. Burada herhangi bir tuş işlevi yok arkadaşlar. Burası boş. Ses tuşumuz burada. Radyoyu açıp kapatma tuşumuz burada. Dörtlü flaşörümüzü zaten burada görüyorsunuz. Burada bir tane kocaman havalandırma menfezimiz var. Tek. Havalandırma, iklimlendirme düğmelerini burada görüyorsunuz. Kokpit böyle şöyle baktığınızda biraz daha sürücüye dönük bu arada. Hani güzel, yani benim hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi otomatik klima mevcut araçta. Kapatalım ses yapmasın. Çift taraflı klimamız var bu arada, bilginiz olsun. Ön cam buğu çözücü, arka cam buğu çözücü. İçerideki havayı muhafaza et. Klima ayarları şuna bastığımızda burada zaten klima ayarlarını görüyorsunuz. Bir tane 12 volt soketimiz mevcut. Burada bir tane USB çıkışımız var. Opel'in olmazsa olmazı her aracında olan burada bir tane köpek balığımız mevcut. Şurada telefon saklama, telefon koyma cebi falan filan. Üstünde de şu benim telefonun üzerinden göreceğiniz gibi ışıklandırması mevcut arkadaşlar. Bu köpek balığının hikayesi gariptir. Bilmemen Ayıp kanalında Erhan abi vardı. Uzun zamandır video çekmiyor. Artık video çekse de biz de biraz eğlensek diyoruz. O anlatmıştı Opel'in hikayesini. Ona da girip bakabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sağ tarafına doğru geldik dedik. Burası biraz uzun oldu. Biraz fazla lafa tuttum sanki size. Torpidomuz bu şekilde. Hani böyle Allahu Ekber dağlarına kadar gidiyor arkadaşlar. Gayet derin bir torpido. Airbag açıp kapatma tuşumuz orada. Lütfen airbag'iniz devamlı açık olsun. Yine söyledik. Yine söyleyelim. Gördüğünüz gibi bugünkü aracımızda şurada start stop iptalimiz mevcut. Şerit takip asistanı iptalimiz mevcut. Park sensörü iptal. Şöyle, evet. Park sensörü iptalimiz, aktifleştirmemiz mevcut. Drive modlarımız var. Drive modlarında ne var arkadaşlar? Şöyle şuradan gösterelim size. Spor modu aldığımızda kırmızı oluyor. Üstte sadece spor yazıyor P'nin üzerinde. Normal modu aldığımızda göstergemiz normal sarı oluyor. Eco modu aldığımızda yeşil olacak mı bakalım. Evet, yeşil oldu. 3 tane modumuz mevcut bugünkü aracımızda. Stellantis, eski adıyla PSA, yeni adıyla Stellantis grubunun yeni vites seçicisi bu şekilde. Abi şöyle değişik. İlk baş alışamadım ben buna, biraz zorlandım açık konuşmak gerekirse. Geri görüş kamerası dedik. Şöyle gördüğünüzde geri görüş kamerası da gayet güzel. Hani ne kadar net diyor bilmiyorum ama görüntü kalitesi güzel. Ben beğendim. Onun arkasında elektrikli el frenimiz mevcut arkadaşlar. Hani burası da parlak piyano bile kaplama yapmışlar. Şurasının gri olması araca ayrı bir hava katmış. Güzel bir detay yapmış. Burada gördüğünüz üzere 2 tane bardaklığımız var. Burada bir tane kol dayamamız mevcut. İleri geri oluyor. Fakat alçaklık, yükseklik ayarı yok. Hani çok derin de değil. Şöyle 1,5 litre sığmasa da 1 litre şişe sığar. Hani şuraya da keşke bir tane kapak yapsalarmış. Şöyle sürgülü vesaire. Bu araba için güzel olurmuş diyorum. Bu arada kanala lütfen bir abone olalım arkadaşlar. Aracın üst tarafına doğru geldiğimizde ise ışıklandırmalarımız bu şekilde beyaz yanıyor. Güzel. Yalnız benim sevmediğim, en sevmediğim, nefret ettiğim konu arkadaşlar, bu aracın tavanı siyah. Ben bundan nefret ediyorum. Uzun trafikte insanı boğuyor, öldürüyor.
Ruhsat tutamacımız burada. Gayet kapaklı, aynalı, ışıklı güneşliğimiz mevcut. Işıklar da beyaz. Benim en sevdiğim tarzda. Hadi şimdi aracın arkasına geçelim. Opel Mokka'nın arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar hani koltuklar rahat, güzel, insanı sarıyor. Hoş, şöyle göstereyim size ön koltuğu şöyle duvar gibi duruyor önümüzde. Hani gerçekten iç karartıyor açık konuşmak gerekirse. Neden? Çünkü aracın içi siyah. Uzun yolda veya trafikte beklerken bu araba sizi öldürür abi. Bilginiz olsun. Koltuklara gelecek olursak öndeki koltuk zaten benim kendi sürüş pozisyonuma göre ayarlı arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi çok rahat oturmasam da bir nebze rahatlık var. Koltukların arkası şöyle siyah deri döşeme. Cebimiz yeterli, güzel. Başka hani koltuklar rahat. Bugünkü aracımızda kol dayama yok. Yani herhangi bir şöyle gösterecek olursak herhangi bir kol dayamamız mevcut değil arkadaşlar. Ne var? Emniyet kemerimiz var. Koltuklarda Isofix bağlantımız var. Onu da şöyle göstereyim size. Koltuklarda şöyle fermuarlı Isofix bağlantımız var. Bunlar nasıl çalışıyor? Fermuarı buradan böyle yapamadım. Fermuarı bu şekilde kaldırıyoruz arkadaşlar. Şurada ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama şurada Isofix bağlantılar var. Bebek koltuğunu böyle ileri doğru kalktırdığınızda tak diyor oraya oturuyor. Başka neyimiz var bugünkü aracımızda? Bugünkü aracımız şöyle arka taraftan baktığımızda hani güzel duruyor, dolu duruyor arkadaşlar. Hani oyuncaklı falan böyle kırmızı şöyle gördüğünüz gibi kırmızı işlemeler, ön taraftaki kırmızı işlemeler, aracın dışındaki kırmızı işlemeler aracı çok tatlı tutuyor. Fakat şu görmüş olduğunuz siyah renkli tavan döşemesi beni bitirdi. Hani beni bunalıma soktu ki şöyle gösterecek olursam size arkadaşlar aracın arka camları otomatik fakat arka camları da siyah. Yani şu an güneşten tam belli olmuyor ama gerçekten bunaltıyor. Ve bu araçta herhangi bir tutamaç yok arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursak ne ön tarafta ne arka tarafta herhangi bir tutamaç yok. Abi o kadar tamam. Kanalın ismi EcoCar TV. Fakat şöyle de bir algımız var. İnsanların alabileceği araçlar. Hani şu anda zaten 1,5 aşağı yukarı 1 milyondan aşağı araç kalmadı maalesef. O yüzden kanalın adını değiştirmeyi de düşünüyoruz. Açık konuşmak gerekirse. Hani 1 milyon para veriyorsun, araba alıyorsun, tutamaç yok. Adama sorarlar. Hadi şimdi bagaja geçelim. Opel Mokka'nın arka tarafına geldiğimizde ise arkadaşlar bagajdan önce biraz önce dış çekimde söylemeyi unuttum. Şöyle gördüğünüz gibi arka sileceğimiz burada ve 3. stop lambamız burada. 3. stop lambamızın içinde şurada fişkemiz de mevcut arkadaşlar, bilginiz olsun. Cam böyle ufak duruyor. Hani sürüş için yeterli ama ben seviyorum yani. Stopları biraz önce söylemeyi hani çok detaylı göstermeyi unuttum arkadaşlar size. Stoplarımız da bu şekilde. Güzel duruyor. İyi duruyor. Benim hoşuma şekilde duruyor arkadaşlar, bilginiz olsun. Şöyle altına doğru geldik. Şuradaki tuştan bagajımızı açtık. 350 litre bir bagaj hacmi var bugünkü aracımızda. Başka neyimiz var arkadaşlar? Bugünkü aracımızda maalesef panizot yok. Koltuklar 2+1 düzene sahip, bilginiz olsun. Bagajımız zaten sert. Arkadaşlar bugün videoyu tek anlatmak zorunda kaldım. Çünkü Yunus'un dediğim gibi işleri vardı. Arkadaşını askerden alacak falan filan. Opel Mokka'yı anlattım size. Bildiğim kadarıyla Opel Mokka'yı anlattım size. Lütfen kanalıma abone olmayı, kanalımı takip etmeyi, videoları beğenmeyi, beğenmiyorsanız altına yorum yapmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.